Sevgili arkadaşlar, merhabalar, sevgiler, selamlar. Özgür Ustam, alçı nedir? Hangi alçıyı nerelere kullanmalıyız diye soruyorsunuz. Bir sürü alçı var, kafamız karışıyor diyorsunuz. Hangi alçıyı nerede kullanmalıyız diye sürekli sorular geliyor. Ben de sizlere böyle aydınlatıcı olması açısından kısa bir video hazırlamak istedim. Arkadaşlar 5-6 çeşit alçı var. Farklı markalar olmakla beraber bunların altında markalar arkadaşlar bir kenara koyalım. Saten, karton, piyer şeklinde içerikleri anlamında 5-6 çeşit alçı var. Hep beraber gelin bakalım. Öncelikle arkadaşlar saten alçı. Saten alçı İngilizcesi finish plaster, yani bitirme sıvası şeklinde adlandırılır. Bir diğeri derz alçısı, joint filler. Diğer biri sıvı alçısı, hand plaster. Diğer bir alçı karton piyer alçısı. Diğer alçı çeşitleri inşaat alçısı ve derz dolgu alçısı, alçı plaka yapıştırma alçısı şeklinde farklı alçılar var. Gelelim arkadaşlar bu alçıların hangi yerlerde kullanıldıklarına, kullanma dozajlarına, sarfiyatlarına bir el atalım. Sizlere de bir fikir olsun. Arkadaşlar öncelikle pratik şekilde karton piyer alçısından başlayalım. Karton piyer alçısı hızlı kuruyan bir alçı türüdür. Yaklaşık ayran gibi hazırlanır. Ayrandan biraz koyu kıvamda hazırlanır. Pek çok kişi bu alçıyı kullanmaz. Sadece bunu dökümcüler, karton piyer dökümcüleri, şu köşelerde gördüğümüz karton piyerleri yapan, alçıdan döküm karton piyerleri yapan ustalar bunları kullanır. Hızlı kuruyan bir alçı türüdür. Yoğurtaya yakın ayran kıvamında hazırlanır. Kalıba dökülür. Kalıbın içi elyafla beslenir ve yaklaşık 5-10 dakika içinde kurumuş olur. Kalıptan çıkartılır. Karton piyer alçısıdır. Bu alçıyı arkadaşlar pek çoğunuz bilmezsiniz. Diş endüstrisinde kullanılır. Pek çoğunuz belki gitmişsinizdir. Ağızlara telle diş damak yapılımı yapılıyor. Kalıbın içine bu alçıyı koyarlar. Dişlerimize sıktırdığımızda dişimizin kalıbını çıkarmak için de karton piyer alçısı veyahut da inşaat alçısı kullanılır. Dişçilerimiz de bu alçıyı bilir. Diş hekimleri. Şimdi arkadaşlar geçelim diğer bir alçı türüne. Paketlerini göstermiştim. Sıvı alçısı. Sıvı alçısı kaba bir alçıdır arkadaşlar. İçinde perlit vardır. Kum tanecikleri vardır. Beyaz renkli, kalın dokulu bir alçıdır. Tuğla yüzeylerine veyahut da herhangi bir yüzeye düzeltme anlamında ilk kat olarak kullanılabilen sıvı alçısıdır. Doyurucu, ısı yalıtım özelliği de olan bir alçı türüdür. Alçıların ortak özelliği bilirsiniz. Nemi sevmez. Nemli ortamlarda alçı kullanılmaz. Bunu diğer videolarımızdan zikrettim. Diğer bir alçı türümüz arkadaşlar saten alçı. Videonun başında göstermiştim. Saten alçılar genelde kırmızı pakette olur. Üzerlerinde saten plaster veya da saten alçı yazar. Saten alçılar ince, kremsi, son kat alçılardır. Sonlandırma alçısıdır. Zımparaya gelir. İnce yüzeyli, kremsi dokusu olan bir alçı türüdür. Sıvı alçısımızı çekeriz. Sıvı alçının üzerine düzeltme anlamında son kat olarak saten alçıyı arkadaşlar kullanırız. Saten alçılar son kat pürüzsüz alçılardır. Krem şeklindedir. Elimizi şöyle aldığımızda kremsi bir dokusu vardır. İncedir. Elimizde pıtır pıtırcık oluşturmaz. Yüzeye çelik manayla çekilir. Kurumasına bir takip. Zımparayla bu 160 numara olur. 180 numara bir zımpara olur. İnce bir zımparayla zımpalanır. Üzerine binder astar sürülür ve boyaya gelir. Bu alçı türümüz de bu. Diğer bir alçı türümüz derz alçısı dediğimiz alçı. Derz alçısı arkadaşlar pek çok kişi bilmez ama ustalar bilirler. Derz alçısı derz dolgu işlerinde kullanılır. Biliyorsunuz derzler aynı zamanda seramiklerin arasındaki boşluklara derz diyoruz ama bu derz o derz değil. Derz dolgu alçıpanlar yapıldığında aralarında oluşan boşlukları doldurmak için kullanılan bir alçı türüdür. File yardımıyla beraber kullanılır. Alçıpanların arasında ince file çekilir ve file derz dolgu alçısıyla doldurularak yüzey hazırlanır. Üzerine son katta saten alçı çekilerek alçıpan yüzeyler sıvanmış olur. Derz dolgu işlerimizi bununla hallediyoruz. Bunun bir kullanım yeri daha var. Derz dolgu alçımız arkadaşlar aynı zamanda stroperlerimizle yapıştırıyoruz. Stroper yapıştırma işlemlerimizde, tavanlarımıza stoper göbek yapıştırma işlemlerimizde gene derz dolgu alçısı kullanılır.
Diğer bir alçımız şu an burada yok ama alçıpan plaka yapıştırma alçısı var. Plaka yapıştırma alçısı ile de alçı plakalar duvara yapıştırma işlemlerinde alçı plaka yapıştırma alçısı kullanılır. Alçı plakamızın arka yüzeyine, bunların bir yüzeyi kahverengidir, bir tarafı beyazımsıdır. Kahverengi olan yüzey duvara gelir. Alçıpanın diğer tarafına bolca şöyle soğan patates büyüklüğünde koyularak duvara mastar şeklinde yapıştırılmasında kullanılır. Alçı plaka yapıştırma alçısı. Pek çoğumuz bunu bilmez. Ama normal profil kullanmadan duvarlarımıza alçıpan yapıştırma işlemlerinde alçı plaka yapıştırma alçısı kullanılabilir. Alçı plaka yapıştırıcısı saten alçı, derz dolgu alçısı arkadaşlar nispeten yumuşak, esnek malzemelerdir. Bu tür stopiyer yapıştırma işlemlerimizde, alçı yapıştırma işlemlerimizde, derz dolgu işlemlerimizde yumuşak alçılar kullanılır. Alçı plaka yapıştırma alçısı, derz dolgu alçısı oralarda tercih edilir. Bunlar saten alçı gibi aynı yumuşak, ince, kremsi dokulu ürünlerdir. Tekrar dönüyorum. Sıva alçısı sıvama işlemlerimizde, tuğla yüzeyine sıva işlemlerimizde, tuğla yapıştırma işlemlerimizde dahi kullanılabilir. Farklı ebatları vardır. 25 kiloluk, 35 kiloluk ambalajları vardır. Saçan alçıların da yine 25 kiloluğu ve 30 kiloluğu vardır. Geçelim sarfiyatlarına. Sıva alçısı yaklaşık 5 kilogram gider metrekarede yüzey uygulamada. Saten alçı yaklaşık yarım kilo ile 1 kilo gider metrekare anlamında kullanımda. Stopiyer yapıştırma işlerinde yaklaşık yarım kilo kadar gidiyor metrekare ve hatta bir şöyle stopiyer parçasını yapıştırmada yarım kilo 1 kilo arasında gider. Bu arkasında dolduracağınız malzemeye göre değişir. Burada metrekare değil de uzunluk vardır. 2 metre gelir bir stopiyerin uzunluğu. Yaklaşık 1 kilo malzeme ne kadar yarım kilo ile 1 kilo arası doldurmanıza göre gider. Ona göre edinirsiniz. Aynı şekilde çıta, aynı şekilde göbek işlemlerinde kullanabileceğiniz alçısı, derz, dolgu alçısı ve saten alçıdır. Yaklaşık işte bir taneye yarım kilo ile 1 kilo arası gider. Şöyle bir şeyin yapıştırılması saten alçı 250-250 gram yeter. Fazla gitmez. Bu konuda başka söyleyebileceğimiz hazırlama kıvamları. Su oranının yarısı. Şöyle ki 5 kilogram sıvı alçısının içine 2,5 kilo su girer. Benim kanaatimce. Ustalar buna tabi farklılık gösterebilir ustaların kullanma şekillerine ve yerlerine göre. Saten alçının için arkadaşlar gene aynı şekilde kıvam çok önemlidir. Akışkan bir kıvam yapılacak. Yoksa duvara sıvama çekilecek veyahut da stopiyer mi yapıştırılacak, buna göre su oranı değişir. Suyu az koyarak çoğaltma yoluna gidin. Suyu çok koyarsanız ayran kıvamına gelir. Sonra malzemeyi koyulaştırmak zorlaşır. Sonra içine alçı koyduğunuzda malzeme topaklaşma yapar. Bu anlamda sıkıntı yaşarsınız. Az suyla malzemenizi hazırlayıp koyu şekilde olsun. Suyunu ilave edin. O kolaydır. Ama cıvık bir şeyin içine tekrar alçı koyup da çoğaltmak zordur. Buna dikkat edin. Sevgili arkadaşlar, alçı konusunu sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım istifade etmişsinizdir. Uygulama alanlarını daha önceki videolarımda anlatmıştım, göstermiştim. Kısaca hemen bir değineyim. Saten alçı duvarların son kat sıvasında şöyle pürüzsüz bir duvar elde etmek, saten duvar elde etmek istediğimiz yerlerde kullanılır. Son kat alçıdır, pürüzsüzdür. Sıvı alçısı bunun altına kullanılır. Kaba bir alçıdır. Aynı zamanda saten alçıyla benim daha önceki videolarımda görmüştünüz. Dekoratif tuğla çalışmaları yaptım, dekoratif sıva çalışmaları yaptım. O anlamda kullanabilirsiniz. Farklı kullanım alanları vardır. Sadece suyla karışan malzemelerdir arkadaşlar. Alçıların tamamı çimentoyla, kumla, kireçle karıştırılmaz. Alçılar suyla karıştırılır, uygulanır. İşte ben kumla, kireçle kaçacağım derseniz olmaz. Bu anlamda. Sıvı alçısı dediğimiz gibi kaba bir alçı. Derz dolgu alçısı alçıpanların birleşim noktalarında kullanılan bir alçı. Aynı zamanda stopiyer ve strafordan üretilmiş taban kaplamalarının da yapıştırılmasında kullanılan bir alçıdır. İnşaat alçısı ve karton piyer alçısı döküm alçılarıdır arkadaşlar. Eskiden vardı, şu anda azaldı döküm alçılar. Binaların şu köşelerinde kullanılan döküm alçılarıdır. Şu eskiden vardı, şu anda stopiyer genelde kullanılıyor. O alçılar da karton piyer alçılarından arkadaşlar imal edilir. Bunu anlattık.
Alçı hususunda arkadaşlar sizden almak istediklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar, sevgiler.